Merhabalar, örgü aynama hoş geldiniz. Bugün sizlere baharlık, yazlık ve kışlık istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz güzel bir örnek hazırladım. Bu örneği başta çeyizlik yelekleriniz olmak üzere bluzlerinizde, hırkalarınızda ve şallarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğimize hemen yakından bakalım. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örnek 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatım yaparken yine örnek üzerinde göstereceğim. Örneğimiz buraya kadar 11 ilmek. Ben size anlatım yaparken iki motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 22 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 24 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz hep beraber örneğimizin yapılışına geçelim. İlk sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ters örüyorum. Arkasından 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Beşinci düzü ise 2 kere dolayarak örüyorum. Yine 4 tane düz. 1, 2, 3, 4 ve bir ters. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için yine en başa dönüyorum. Bir ters. Burada iki motif birleştiği zaman arada iki tane tersimiz olmuş olacak. Bir tersten sonra 4 düz. 1, 2, 3, 4. Beşinci düzü 2 kere dolayarak örüyorum. 4 düz. 1, 2, 3, 4. Bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüze ve ikinci sıraya geldiğimizde ise ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğinden sonra burada bir düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. 2 kere doladığım yere gelene kadar ters görmüş olduğum ilmekleri ters olarak örüyorum. İki kere dolamış olduğum yere geldim. İlmeğimi açıyorum ve örmeden sağ şişimde bırakıyorum. Yine ters gördüklerimi ters olarak örüyorum. Düz gördüğüm ilmekler düz. Tersler ters. İki kere dolamış olduğum ilmeğe geldim. İlmeği açarak sağ şişe alıyorum. Ve yine tersleri ters olarak, düzleri düz olarak örüyorum. Sonda kalan bir düz ilmek ve kenar ilmeği. Ön yüzde ve üçüncü sırada kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyorum. Bir tersten sonra burada şişime bir kere doluyorum. Burada 4 tane düzümüz var. Bu 4 düz ve uzun ilmeğin yerini değiştireceğiz. Öndeki 4 düzü atlıyorum. Arkadaki uzun ilmeği sağ tarafa doğru, öndeki 4 ilmeği de sol tarafa doğru bu şekilde yer değiştiriyorum. Uzun ilmeği sol şişime takarak hemen arkasındaki bir ilmekle beraber örüyorum. Ve 3 tane düz. 1, 2, 3. Arkasından gelen bir ilmeği yine 2 kere dolayarak örüyorum. 1, 2 ve 3 tane düz. 1, 2, 3, bir ters. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters. Şişimi bir kere doluyorum ve 4 ilmekle uzun ilmeğin yerini yine değiştiriyorum. Uzun ilmeği sağa doğru, öndeki 4 düz ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum. Uzun ilmeği
sol şişe taktıktan sonra arkasındaki bir ilmekle beraber örüyorum. 3 tane düz ve arkasından gelen 4. düzü 2 kere dolayarak örüyorum. 3 düz, bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzde yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Ve 2 kere dolamış olduğumuz ilmeği yine örmeden alacağız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra düz gördüğüm ilmekleri düz, ters gördüklerimi ters ve 2 kere dolamış olduğum ilmeği de açarak sağ şişe örmeden alıyorum. Örgü boyunca örneğimizin arka yüzünü bu şekilde öreceğiz. Tersleri ters, dolamış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Düzler düz. Yine 2 kere dolamış olduğum ilmeğe gelene kadar terslerimi ters örüyorum. 2 kere doladığım ilmeği açıyorum. Örmeden sağ şişe alıyorum. Ve tersleri ters. Dolamış olduğum ilmeği ters. Düzleri düz. Ve kenar ilmeği. 5. sıramızda kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ters örüyorum. Bir önceki sırada dolamış olduğum ilmeği ise düz olarak örüyorum. Bu bir düzden sonra yine şişimi bir kere doluyorum. Yine 4 ilmek ve uzun ilmeğin yerini değiştiriyorum. Uzun ilmeği sağa doğru, 4 düz ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum. Yine uzun ilmek ve arkasındaki, hemen şöyle yine göstereyim, bir ilmeği beraber örüyorum. 3 tane düz, 1, 2, 3. 4. düzü yine 2 kere dolayarak örüyorum. 2 düz, bir ters. Şöyle bir bakalım. Yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters. Bir önceki sırada dolamış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Şişimi bir kere doluyorum. 4 ilmek ve uzun ilmeğin yerini yine değiştiriyorum. Uzun ilmek sağa doğru, 4 düz ilmek de sola doğru. Ve uzun ilmekle arkasındaki bir ilmeği beraber örüyorum. 3 tane düz. Dördüncü ilmeği 2 kere dolayarak örüyorum. 2 düz. Bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ön yüze ve 7. sıramıza geldik. Bu sıramızda yine kenar ilmeğinden sonra bir ters, 2 tane düz, şişimi bir kere doluyorum. Yine 4 düz ilmekle uzun ilmeğin yerini değiştiriyorum. Uzun ilmek ve arkadaki bir ilmeği beraber örüyorum. 3 düz. 4. düz ilmeği 2 kere dolayarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Yine bir motifimizi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters, 2 düz, şişimi bir kere doluyorum. 4 ilmek ve uzun ilmeği yine yer değiştiriyorum. Uzun ilmek ve arkasındaki bir ilmeği beraber örüyorum. 3 düz. 4. düzü yine 2 kere dolayarak örüyorum. Bir düz, bir ters ve
kenar ilmeği. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ön yüze ve 9. sıramıza geldik. Yine kenar ilmeğinden sonra bir ters, 3 tane düz, şişimi bir kez doluyorum. 4 ilmek ve uzun ilmeğin yerini yine değiştiriyorum. Uzun ilmeği sağa doğru, 4 ilmeği de sola doğru. Uzun ilmek ve arkasındaki bir ilmeği yine beraber örüyorum. 3 tane düz ve dördüncü düzü 2 kere dolayarak örüyorum. Ve bir ters. Yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters, 3 tane düz, şişimi bir kez doluyorum. 4 düzle bir uzun ilmeği yine yer değiştiriyorum. Uzun ilmek ve arkasındaki ilmeği beraber örüyorum. 3 düz, dördüncü düzü 2 kere dolayarak örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzümüz yine aynı şekilde. Yine örneğimizin ön yüzüne geldik. 11. sıramızdayız. Bu sıramızda da kenar ilmeğinden sonra en baştaki bir ters örüyorum. Arkasından 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Şişimi bir kere doluyorum. 4 ilmek ve uzun ilmeğin yerini yine değiştiriyorum. Uzun ilmeği sol şişe taktıktan sonra arkasındaki bir ilmekle beraber örüyorum. 3 tane düz. 1, 2, 3 ve bir ters. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters, 4 düz, doluyorum. Uzun ilmek ve 4 düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Uzun ilmek ve arkasındaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. 3 düz, bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz ve dolamış olduğumuz ilmeklerimizi de ters olarak. Arka yüzü ördükten sonra örneğimizi toplamda 12 sıra örerek bitirmiş olduk. 12. sıramızdan sonra yine ilk sıramıza dönerek örneği tekrar baştan kuruyoruz. Ben burada bir üst motife geçişi sizlere tekrar göstermek istiyorum. İlk sırama dönüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters, 4 düz, beşinci düzü, bakın tam ajurlu bölüme denk geliyor. Beşinci düzü 2 kere dolayarak örüyorum. 4 düz, bir ters. Bir motifi bitirdik. İkinci motif için bir ters, 4 düz, beşinci düzü 2 kere dolayarak örüyorum. 4 düz, bir ters ve kenar ilmeği. Bir üst motife geçişimiz de bu şekilde. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.